Herkese merhaba. Bugün sizlerle Exercise AutoCAD 2D kitabımda yer alan bir uygulamayla başlamak istiyorum. Baktığınız zaman burada bir motosiklet görüyorsunuz. Herkesin çizebileceği gayet temel seviye bir çizim. Bu çizimi aşağıdaki açıklama bölümünden indirebilirsiniz. Oradan kendiniz de çizmeye çalışarak AutoCAD yeteneklerinizi ilerletebilirsiniz. Ne kadar çok çizim yaparsanız o kadar çok programa hakimiyet kazanırsınız ve eliniz daha hızlanır. Buradaki baktığınız zaman tekerleklerden bir tanesini çizerek yan tarafa kopyalayacağız. Daha sonra da orta bölümde yer alan iskeletimizi oluşturacağız. Haydi başlayalım o zaman. AutoCAD'de benim kullandığım versiyon 2022 fakat daha ileri versiyonlar her zaman için daha iyidir. 2022'de gelen yeni bir özellik, artık trim komutuna girdiğimizde Enter tuşuna basmamız gerekmiyor. Ya da Extend uzatma komutuna girdiğimizde Enter tuşuna basmamız gerekmiyor. O yüzden ne kadar ileri versiyon kullanırsanız o kadar da rahatlığını görürsünüz. Resmimize baktığımız zaman içerisindeki tekerleklerin yarı çaplarını okurken kenarlarındaki oklara dikkat edelim. Örneğin dış teker için yarı çapı 30 olarak göstermiş. Nereden anlıyorum? Oktan dikkat ediyorum. Hemen daire komutuma giriyorum. Ekranıma tıklatıyorum ve yarı çapını 30 olarak ayarlıyorum. Şöyle de şeklime yaklaşayım. Ve daha sonra içinde yer alan diğer radyüslere dikkat ediyorum. Diğerleri de aynı şekilde sırasıyla bakarsanız 25 ve tekrar içindeki dairelerde göremediğiniz ölçüleri diğer tekerden bakacaksınız. Çünkü her iki tekerlek de aynı boyutlara sahip olduğu için birinde gözüken ölçüler diğerinde gösterilmemiş olabilir. Şimdi arada şu şekilde bir şekil çizerken, ara kısımları bağlarken ortadan bir çizgi çekelim ve bu ikisinin arasının 2 olduğu verildiği için offset komutuyla bir mesafe sağa, bir mesafe sola atarak o bölümü bir 2 olarak oluşturalım. Offset'e girer girmez hemen önce mesafemizi yazıyoruz. Offset'e girer girmez mesafemizi 1 olarak ayarladık ve çizgimize tıklatıp bir tane sağ tarafa, yine çizgine tıklat ve bir tane de sol tarafa. Şimdi bakın trimin güzelliğine bakın. Trim'e giriyorum ve hiç Enter tuşuna basmadan direkt çalıştığını görebiliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde trim komutunu kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde ayarlamalarımızı yaptıktan sonra yine bu arada tek kalan parçalara artık silgi komutuna girmenize gerek kalmadı. Trim komutuyla tek kalan parçalarınızı da silebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi her türlü silme işlemini trimle yaptıktan sonra artık bunu döndürerek çoğaltma işlemine geçebilirim. Kendisiyle birlikte sayacağız. Toplamda kendiyle birlikte 10 tane döndürerek çoğaltmamız gerekiyor. Hemen Polar Array komutuna girdim. İki şeklimi de seçip Enter tuşu, boşluk tuşu veya mouse'un sağ tuşuna basıyorum. Komut satırında veya mouse'un ucunda yer alan bizden istenilenleri takip ediyoruz. Center point, merkezi neresi? Hemen buranın etrafı diyorum. Yukarıya yepyeni bir menü açıldı. Items bölümüne kaç adet istediğinizi yazıyorsunuz. 10 adet enterladınız ve buradan da ister escape tuşuyla isterseniz yukarıdan kapattınız. Şimdi her iki teker arasındaki mesafenin 160 olduğu belirtiliyor. Kopyalarken bu dairenin merkezinden doğru kopyalama işlemi yapıyor. O yüzden nereden kopyaladığınız çok da önemli değil aslında. Her zaman o merkezden alacak. Yukarıdan copy komutuna giriyorum. Mouse'umuzu basılı tutup sürüklersek bu şekilde isteğinize göre bir seçim alanı oluşturabilirsiniz. Tıklatıp tekrar elinizi tanıtıp tekrar tıklatırsanız da eskiden olduğu gibi bir seçim penceresi açabilirsiniz. Mouse'un sağ tuşu veya Enter'la bu bölümü geçiyorum. Nereden tuttuğum önemli değil. O merkezden doğru kopyalayacak. Elimi sağa tanıttım ve ara mesafenin 160 olduğunu yazıp Enter tuşuna basıyorum.
Komuttan çıkmak için ikinci bir Enter veya ESC tuşunu kullanabilirsiniz. Yukarıda Measure komutunun altında Distance seçeneğiyle bakalım gerçekten merkezden merkeze ölçümüz 160 olmuş mu? Evet olmuş. Bu şekilde de kontrolünüzü sağlayabilirsiniz. Şimdi bu tekerimizin tam şu arka tekerde özellikle yukarıya doğru 30 mesafelik bir çizgi gittiğini görebiliyoruz. Hemen yukarı çizgisinden şu şekilde 30 dedim. Bu arada istediğim her yerden tutabilmek için Object Snap'i istediğim şekilde ayarlamış olmam gerekiyor. Hangi komuttu bu? Hemen aşağıdaki Object Snap'i yanındaki oktan açıyorum. Nokta yakalamalar. Ben son 3 tanesi hariç hepsini işaretliyorum. Böylece bütün lazım noktalar çıkıyor. Son 3 tanesi her yerde çıktığı için onları kapalı tuttum. Ve düğmem gördüğünüz gibi aktif. Klavye kısa yolu da üstünde beklenildiğinde yazdığı gibi F3 tuşu. Bu şekilde de nokta yakalamayı açabilirsiniz. En son 30 yukarıya gitmiştik. Şimdi sağ tarafa doğru 25. Aşağıya doğru 20 mesafe. Daha sonra 10 derece açıyla bir 75 mesafe görüyoruz. Hemen açılar bölümüne gidelim. Şöyle oktan açıyorum. Listede 10 dereceyi görüyorum. Hemen işaretledim. Polarım aktif. Ve 10 derece bu şekilde kenarında yazarken gitmek istediğim mesafe 75'i yazdım ve Enter'a bastım. Sağ tarafa doğru dümdüzgün 20 gidiyorum tekrar. Yukarıya doğru 10 mesafe gidiyorum. Sağ tarafa doğru burada bir 7,5 verilmiş. Dikkat ettiyseniz 2 katı 15 yazıyoruz. Daha sonra burada yine bir açı ile 135 derece yazılmış. Yani 45'in bir katı. Hemen 45 derece ayarlıyorum. Bakın burayı. 45 derecenin bir katı bu şekildeyken 39.71. AutoCAD virgül sevmiyor. Her zaman nokta kullanıyorsunuz. Bu şekilde buraya kadar bir çizim yaptım. Şimdi komuttan bir çıkayım. Burada bende boşluk kalmasının sebebi dikkat ederseniz tekerin etrafında bir dairemizin daha olmuş olması ve ikisinin arasındaki mesafeyi 5 diyor. Hemen offset komutuna gireyim. Girer girmez yapacağımız ilk şey distance yani mesafeyi yazmak. 5 yazıp enter diyorum ve çizgimi dışarıya doğru atarak bu şekilde oluşmasını sağlıyorum. Sonra tekrar şurada bir yine aynı şekilde devam ettiğinizde buna paralel bir çizgi görüyorsunuz. Hemen şeklimizi baktığımızda ikisinin arası 17.68 öyle yapalım madem. Offset'e girelim. 17.68 kesinlikle nokta kullanıyorsun. Bu şekilde attım. Şuradaki parçayı da artık uzatabilirim. Nasıl uzatacağım? Çizgi çizebilirsin veya trim'in yanından extend komutuyla uzatabilirsin. Extend'e girince 2022'den önceki versiyonlarda enter tuşuna basıyorduk. Şimdi direkt bakın tıklatarak bu şekilde yapabiliyoruz. Artı parmağın shift tuşuna basılıkken trim özelliğini de çalıştırabiliyorsun. Bu trim özelliğinin bu şekilde çalışması eskiden de vardı. Gidiyorum yine buradan şu noktadan sağ tarafa doğru olan mesafeyi okudum. 35. Sonra aşağıya doğru 45'lik bir mesafe görüyorum. Sağ tarafa doğru 55'lik bir mesafe. Yine 135 demek 45'in bir katı. Bu şekildeyken 25 yazıyorum. Tekrar yukarıya 25 gidiyorum. Sağ tarafa 20 gidiyorum ve yukarıyı bu şekilde isterseniz tıklatarak biraz daha uzun çizip trim de yapabilirsiniz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi çoğu bitti diyebiliriz. Şurada hemen direksiyon bölümümüzde 7,5'luk bu bölümde şöyle tam ortasında yukarıya doğru 15 uzunluğunda bir çizgimiz var ve ucunda da 2 tane dairemiz var. Gördüğünüz gibi R'si 4 diyorsa direkt 4 yazıyorsun radiüsünü. Sonra çapı 5 dediği için toplamı 5 olduğu için de yarısını 2.5 yazıyorsun. Bu şekilde ayarlıyorsun. Artık ne kaldı? Şu kenardaki kısımları aşağıya doğru birleştirme işlemi.
Hemen şöyle birleştiriyorum. Komutum line'a devam ediyorum. Enter tuşu ikinci kere basıldığında ya da boşluk tuşunu da kullanabilirsiniz. İkinci defa basıldığında bir önceki komutu çalıştırıyor. O özelliği kullandım. Arkada bir çamurluk görüyorum. Buradaki 120 yazısı demek ki 30'un bir katı diyorum. Hemen açımı aşağıdan 30 dereceye getiriyorum. Çizgi komutuyla tam ortasından 30 derece açımın bir katında olduğunu gördüm. Mesafemi 30 yazdım. Aşağıya doğru da burayı şu şekilde birleştiriyorum. Bakın 15 diye kendisi zaten gösteriyor. Aynı bizim şeklimizdeki gibi. Şu arada bir yuvarlama görüyorsunuz. Bir radyüs verilmiş. Onluk bir radyüs. Dolayısıyla yukarıdaki yuvarlama komutu, fillet komutuma gireyim. Aşağıdan kaç radyüs yapacağımı belirtmek için radyüsü seçeyim. 10 yazıp Enter'a basıyorum. Sonra da komşu 2 tane çizgime tıklatarak bu köşeyi yuvarlıyorum. Peki bu tekerlekler nasıl? Tekerleklerde şu belirli kısmı yok ve bu çizgilerle eşdeğer değil. Muhtemelen 45'in bir katıyla oluşturmuştum. Hemen ayarlarken 45'i seçeyim. Tam merkezden 45 açıyla buluyoruz. Şöyle 45'imizi bir bulalım. Şöyle rastgele tıklatayım. Aynı çizgiyi daha sonra sileceğim zaten. Bir de şöyle aşağıdan doğru çiziyorum. Böylece artık bu tekerimi de trimleyebilirim. Trim komutuna girince 2022 öncesi versiyonlarda bir Enter. Şuraları bu şekilde yok ediyorum. Yine bakın tek kalmış kalmamış hiç önemsemiyor. Bu yeni versiyonlarda trim olayı gerçekten harika oldu. Size de tavsiye ediyorum versiyonunuz eski ise. Ve buradaki parçalarımı bu şekilde temizledim ve işte karşınızda harika motorumuz. Bu motoru ölçülendirmek istersek hemen yukarıdan bir ölçü katmanı yapmalıyız. Listeyi açtığımızda şu anda 0 katmanındayız. Gidiyorum yukarıdan Layer Properties bölümüne gidiyorum. Ve farklı renkte yapayım ki algılayabileyim hangi katmanda olduğunu. Hemen buradan 7 katmanda ismine ölçü ya da İngilizcesiyle yazayım. Dimension. Yazdım. Bir tane açık renklerden bir renk seçtim. Kalem kalınlığımı şöyle ince bir kalınlık 20 yapayım dedim. Ana şeklimin kalem kalınlığına daha kalın bir şey örneğin 0.50 yapayım dedim. Ve bu bölümü kapattım. Listeden ölçülendirme katmanına geçiyorum. Ölçülendirmeleri gösterirken buradaki annotation bölümü gösteriliyor. Örneğin iki çizginin arasını, iki noktanın arasını lineerle gösterebilirsiniz. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi gayet kolay. Radyüs göstermek istediğinizde radyüse girince yuvarlak kısımlarınıza tıklatacaksınız. Bakın bu şekilde. Derece göstermek istediğimizde şurada hafif bir çizgi atabiliriz. Yani düz olması önemli. Şöyle atayım. Daha sonra silebilirim. Derece için şurada Angular diye bir seçenek var. Bakın iki çizginin arasını göstermek için iki çizginizi tıklatıyorsunuz. Elinizi tanıtıp tekrar tıklıyorsunuz. Buradaki 75'lik eğik çizgiyi göstermek için eğik çizgiler aligned'la, aligned'a girince başına ve sonuna tıklatabilirsin veya bir enter tuşuna basarak seçerek yapacağım diyebilirsin. Enter tuşuna bastım. Şöyle çizgimi göstermek için. Fakat çizgiye radyüs verdiğimiz için şuradan almamız gerekiyor. ESC ile çıkalım. Başka bir çizgide önce deneyelim. Aligned'a giriyorum. Enter yaptım mouse'un sağ tuşuyla. Elimi şöyle seçtim. Tanıttım. Tıklattım. İşte bu kadar basit diyoruz arkadaşlar. Mesela iki çizginin arasını da yine aynı şekilde aligned'la gösterebilirsiniz. Bakın.
Gördünüz mü? Bu şekilde de gösterimler yapabilirsiniz. Hadi birkaç tane daha açı gösterelim Angular'dan. 2 tane çizgi seçiyorum. Elimi tanıtıyorum. İşte dereceleri böyle gösteriyorum. Radiusleri gösterirken ya da çapları gösterirken bu ikisini kullanıyorum. Bir tane çap gösterelim diameter. Bakın çapı da gayet güzel bir şekilde gösterebilirsiniz. İşte gayet havalı motorumuz sizler için hazır. Siz de deneyerek daha hızlı çizebilir, daha güzel sonuçlara ulaşabilirsiniz. Dilerim faydalı olmuştur. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.